Açıkçası son zamanlarda bana en çok sorulan sorulardan birine bu videoda açıklık getireceğiz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber en çok satanlarda olan Redmi Note 11 Pro ile Note 10 Pro'yu karşılaştıracağız ve hangisi alınır, artı ve eksileri neler, ben neyi öneriyorum, hepsine yakından bakacağız. Öncelikle bu karşılaştırmada daha çok deneyimler üzerine gideceğiz. Yani teknik detaylara çok fazla takılmadan bir kullanıcı bu telefonları aldığında nasıl bir deneyim yaşıyor? Bunlar üzerinden güzel bir karşılaştırma olacak ve özellikle de kamera ve performansa yoğunlaşacağız. Karşılaştırmaya başlamadan iki cihazın fiyatlarına baktığımızda gerçekten çok yakın fiyatlara satıldığını görebiliyoruz. Hem Redmi Note 11 Pro hem de Note 10 Pro 8 GB RAM, 128 GB depolama ile şu anda 7800 TL bandında, yani $400 civarında bulunabiliyor. Bu karşılaştırmaların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz hiç uzatmadan karşılaştırmaya tasarımlarla başlayalım. İlk olarak tasarımdan bahsetmem gerekirse Redmi Note 10 Pro genel tasarım hatları itibariyle amiral gemisi üst seviye bir telefon gibi göründüğünü söylemem gerekiyor. Bunun yanında kalınlık ve ağırlık konusunda da cihazımız 8.1 mm'lik kalınlığa ve 193 gramlık bir ağırlığa sahip. Burada Note 11 Pro'nun tasarımından bahsedeceğim. Tasarımsal açıdan ön tarafta damla çentikli, kenar çerçevelerinin oldukça simetrik olduğu güzel bir tasarımı görebilirken arka tarafta bu cihazın alt orta segment arası bir konumda olduğunu net bir şekilde bize hissettirebiliyor. Özellikle kamera modülü ve malzeme kalitesi itibariyle çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada baktığımızda arka kapağımızda cam, çerçevelerde ise plastik bir yapıya yer verilmiş. Ayrıyeten arka kapakta kullanılan bu yüzeyin ciddi anlamda parmak izi bıraktığını da belirtmem gerekiyor. 8.1 mm kalınlık ve 202 gramlık ağırlığıyla da uzun süreli kullanımlarda Note 11 Pro gerçekten elimizi ciddi anlamda yorabilen bir telefon. Şimdi Note 10 Pro'nun ekran tarafına baktığımız zaman 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip olan 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bizlere sunulmuş durumda. Redmi Note 11 Pro burada 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi gibi güzel bir piksel yoğunluğuna sahip olan ekranımız 120 Hz tazeleme ve 360 Hz dokunma hassasiyetini de sunabiliyor. Ekranın vermiş olduğu renkler, görsel deneyim kesinlikle üst seviyede. HDR10 ve DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsadığını da belirtelim. Note 11 Pro 5G parlaklık noktasında da 1200 nit gibi çok yüksek bir değere ulaşabiliyorken bu ekran hem oyun oynarken hem de telefonda bir şeyler izlediğimiz zaman eğer ekran yönünde beklentileriniz yüksekse Note 11 Pro beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Yonga seti tarafına baktığımız zaman da burada pek çoğumuzu hayal kırıklığına uğratan Note 11 Pro'da 12 nanometre mimarili Helio G96 işlemcisini görüyoruz ve 8 GB RAM, 128 GB depolama alanında bu sistemimize eşlik ediyor. Açıkçası günlük kullanımda en azından şu an için çok bir yavaşlama, donma problemi yaşamazken oyun tarafında gerçekten bizi üzen bir telefon olduğunu belirteyim. PUBG'de akıcı grafiklerde 45 FPS ayarında bir deneyim sunabiliyor. Bunun haricinde diğer tüm oyunlara baktığımızda da 35-40 FPS bandında hafif dalgalı bir oyun performansı verdiğini söyleyebilirim. Bu noktada işlemcimizin de çok verimli olmamasından dolayı yarım saatin üstünde 1 saate varan yüksek grafikli oyunlarla cihazı zorladığımızda net bir şekilde ısınıyor. Ama buna bağlı olarak ekstra bir performans kaybı daha yaşamıyoruz. Genel performans açısından Note 11 Pro günümüz için orta düzey olsa da uzun ömürlü kullanımda ben çok memnun etmeyecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Performans kısmına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da açıkçası bizlere fiyatının üzerinde bir donanım sunmuyor. Ama en azından Snapdragon 720G veya uzun vadede sorun çıkartabilecek eski nesil bir MediaTek işlemciyle de gelmiyor. Halen güncel sayılabilecek ve gündelik kullanımda bize sorun yaşatmayacak. Oyunlarda da üst düzey beklentileri olmayanlar için kasma donma problemi yaşamadan akıcı bir deneyim sunabilecek olan Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci günlük kullanımda sizi kesinlikle üzmez. Oyunlarda da PUBG'de HD grafiklerde 30 FPS'te, dengeli ve akıcıda da 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Call of Duty Mobile'de de yüksek grafiklerde güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. Eğer telefonda
odağınız oyun değilse, yani arada sırada oyun oynuyorsanız bence beklentilerinizi karşılayacaktır. Yoğun patlama sahnelerinde uçaktan atlarken vesaire FPS düşüşleriyle nadir de olsa karşılaşabiliyoruz. Uzun süreli oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınma sezmedim. Stabilite açısından da gayet başarılı olduğunu belirteyim. Arayüz konusunda da Note 10 Pro MIUI 12.5 sürümünde performanslı bir şekilde çalışıyor. Uygulama açılış hızları gayet iyi seviyede. Menüler arasında geçerken de herhangi bir yavaşlama, donma problemi yaşamıyoruz. Kameralara bakarsak ana kamerada 108 megapiksel Samsung'un ISOCELL HM2 sensörünü görürken yardımcı kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerası. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamerada ışık iyi düzeyde olduğunda gayet yeterli bir performans veriyor. Ama Note 10 Pro kullanmış birisi olarak Note 11 Pro'da ben bir gerilemenin olduğunu net bir şekilde hissediyorum. İsterseniz daha detaylı olarak Note 11 Pro ile Note 10 Pro'yu kıyaslayalım. Note 11 Pro fiyatına göre fotoğraf konusunda kötü diyemesem de video tarafında bu kameralar beni ciddi anlamda üzdü. Hem ön hem de arka kamerayla Full HD 30 FPS videolar çekebilirken Ace ile titreşimleri engelleyebiliyor. Ama 4K'yı bırakın 60 FPS bile video çekemememiz bu cihazı ciddi anlamda geriye düşüren detaylardan diyebilirim. Odağınız videoysa Note 11 Pro'yu kesinlikle es geçin. Note 10 Pro'nun video tarafına baktığımızda burada 4K 30 FPS ve Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Ancak bu çözünürlüklerde cihazımızın Ace desteğini kullanamıyoruz. Yalnızca Full HD 30 karede Ace desteğimiz çalışıyor. Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunurken 33 Watt hızlı şarj desteği de bizlere sunuluyor. Note 10 Pro'yu 33 Watt'lık adaptörümüzle birlikte yaklaşık 35 dakikada %50 oranında, sıfırdan 100'e ise ortalama 1 saat 20 dakikada doldurabiliyoruz. Note 11 Pro burada 5000 mAh değerini görebiliyoruz. Hızlı şarj desteği olarak da 67 Watt'lık güzel bir değeri görebiliyoruz. Kutu içeriğimizden de bu adaptörün çıktığını söyleyelim. Ortalamada 40 dakika içerisinde telefonumuzu sıfırdan 100'e şarj edebilmemiz mümkün. Güvenlik seçeneklerine baktığımız zaman da hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu bizlere sunulmuş durumda. Yüz tanıma iyi çalışıyor fakat ben parmak izi okuyucunun daha pratik bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar, bu bölümü kesinlikle atlamayın. Çünkü çok detaylı bir şekilde iki telefon arasındaki deneyim farklarından bahsedeceğim. Açıkçası iki telefonu da her anlamda, her yönüyle değerlendirdiğimde ekran kalitesi, kamera, işlemci, performans, bunun yanında batarya açısından sunduğu deneyime de baktığım zaman kesinlikle Redmi Note 10 Pro, Note 11 Pro'dan fazlasıyla önde. Burada sayılar sizi şaşırtmasın. Note 11 Pro gerçekten ender bir cihaz diyebilirim. Xiaomi bu kez farklı bir stratejiye gitmiş. Çünkü baktığımız zaman Note 11 Pro, Note 10 Pro'dan her yönüyle daha alt seviye bir cihaz diyebilirim. Hatta sadece Note 10 Pro değil, orta segment telefonları düşündüğüm zaman da Note 11 Pro orta segment diyebileceğim bir cihaz da değil. Tam olarak alt orta sınıf arasında diyebileceğim bir konumda diyebilirim. Ben kesinlikle Note 11 Pro'yu orta segment bir telefon olarak kabul etmiyorum. Çünkü video tarafında olsun, işlemci kısmında olsun ve bunlara oranla fiyatını da düşündüğümde orta segmentteki pek çok rakibinin ciddi anlamda gerisinde kalıyor. Note 10 Pro'ya göre de en büyük eksiklikler kamera ve performans kısmında. Aynı lensler kullanılmış fakat burada işlemcimiz yapay zeka anlamında daha alt seviyede olduğundan fotoğrafların detaylarında, renklerde kontrast oranlarını doğru yakalayabilme açısından da Note 10 Pro ile ciddi farklar var. Performansa gelecek olursak oyun tarafında grafik ayarları açısından ve FPS değerleri kağıt üstünde aynı gibi gözükse de stabilizasyon konusunda uzun süreli oyun oynadığımız zaman da Note 10 Pro işlemcisiyle farkını ortaya koyuyor. Aynı şekilde ısınma konusunda da Note 11 Pro'nun 12 nanometrelik Helio G96'sı Note 10 Pro'dan çok net şekilde daha fazla ısınıyor. Tabii ki bu ısınma sadece performans olarak değil, pil tüketimini de ciddi anlamda etkiliyor. Batarya performanslarını kıyaslayacak olursam iki telefonda da
5000 mAh'lik bataryaları görebiliyoruz. Ancak genel kullanımda ortalamada Note 10 Pro, Note 11 Pro'dan 1 saat fazla ekran süresi veriyor. Bu da gün içinde tek şarjda 2-3 saat daha fazla bir kullanım ömrü demek. Malzeme kaliteleri benzer seviyede. Ekran yönünde canlılık olsun, parlaklık oranı olsun Note 10 Pro az farklı önde. Hoparlör performansı ise iki cihazda birbirine çok yakın. Hatta bu iki telefon arasında en az belirleyici faktör ses deneyimi diyebilirim. Şimdi son bir özet geçip toparlayacak olursak genel anlamıyla baktığım zaman Note 11 Pro'nun Note 10 Pro'ya göre tek artısı güncelleme desteği diyebilirim. Haliyle bir yıl sonra çıkmış en güncel model olduğu için ekstradan bir güncelleme alacak. Bana soracak olursanız bu bir yıl artı güncelleme bu telefonu alınabilir yapmıyor. Daha uzun ömürlü, aldığınız zaman kamerasıyla da performansıyla da sizi kesinlikle memnun edecek fiyat performans bir cihaz istiyorsanız Redmi Note 10 Pro kesinlikle çok daha mantıklı bir tercih. Hala Note 11 Pro alınır mı diye soruyorsanız bence Note 11 Pro'nun alınabilir bir düzeye gelmesi için fiyatının Note 10 Pro'ya oranla minimum 2000 TL daha aşağıda olması gerekiyor. Aksi halde zaten kesinlikle önerebileceğim bir telefon değil. Bence Note 10 Pro bu karşılaştırma haricinde de şu anda piyasada alınabilecek en fiyat performans telefonlarında başında geliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Note 11 Pro mu yoksa Note 10 Pro mu alınır? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu tarz karşılaştırmaların devamı da tamamıyla size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.